Bu da öğrencilerine her zaman sözlerimizin çok güçlü olabileceğini söylerdi. Dili dünyadaki en keskin bıçak gibi tarif ederdi. Ayrıca dünyadaki en tehlikeli silahın sözlerimiz olduğunu da belirtirdi. Fiziksel olarak insanlara zarar vermeseler de sözlerimiz duygusal olarak incitebilir. Sözlerimiz güç kaynağı olabilir ama nerede, ne zaman ve ne kadar konuşmamız gerektiğini bilmezsek zayıflık da olabilir. Doğru zamanda nazik ve akıllıca konuştuğumuzda başarıya ulaşabiliriz. Ancak yanlış zamanlarda kötü bir şekilde konuşmak hayatımızı zorlaştırabilir. Bu yüzden arkadaşlar, bugün sessiz kalmanın önemini ve hayatınızı nasıl değiştirebileceğini anlatan bir hikaye paylaşacağım. Bu hikaye, sessizliğin nasıl güçlü olabileceğini anlamanızı sağlayacak. Bir zamanlar Hindistan'da, dünyadan uzak, sessiz bir ormanda yaşayan ünlü bir Budist keşiş vardı. Meditatif bir kişiydi ve Hindistan genelinde çok ünlüydü. Bir gün bir kral ona gelerek, "Saygıdeğer keşiş, her zaman yorgun, sinirli ve üzgün hissediyorum. Zihnim çok huzursuz. Her şeye sahip olmama rağmen zenginlik, şöhret ve tüm lüksler. İçimde hala huzur yok. Lütfen huzursuz zihnimden kurtulmama yardım edin," dedi. Keşiş, "Cevabı zaten içinde tutuyorsun ama hiç keşfetmedin. Bir deney yapmak istiyorum. Bu deneyi yapmak ister misin? Bu deneyden sonra hayatında huzursuzluk ve endişe olmayacak," dedi. Kral tüm bunları duyduktan sonra çok üzülmüştü. Ama keşişe ne yapması gerektiğini sordu ve "Zihnimdeki huzur için her şeyi yapmaya hazırım," dedi. Keşiş sakin bir sesle, "Önümüzdeki 15 gün boyunca manastırımda kalacaksın ve normal bir insan gibi yaşayacaksın. Bu 15 gün boyunca yalnız başına oturacak ve mümkün olduğunca az konuşacaksın," dedi. Kral, keşişin planını kabul etti. İlk gün zihninin her zamankinden daha huzursuz olduğunu fark etti. Birçok soru ve düşünce aklına geliyordu ve herkes gibi basit bir yaşam sürmek onu huzursuz ediyordu. Konuşmak istiyordu ama bu dürtüye direnerek tamamen sessiz kaldı. Sadece sessizce oturdu. Ancak gece ilerledikçe beklenmedik bir sakinlik ve mutluluk hissetmeye başladı. Bu deneyim onu şaşırttı. Çünkü huzursuzluğunun neden azaldığını anlayamıyordu. Ertesi gün kral yalnız başına zaman geçirmeye devam etti. Doğayı, çiçekleri, bitkileri ve gökyüzündeki kuşları izledi. İlk kez etrafındaki doğanın güzelliğini gerçekten takdir etti. Doğal dünyayı gözlemleyip onunla bağlantı kurabiliyordu. 10 gün geçti ve zihnindeki tüm iç huzursuzluk ve kaos yavaş yavaş yok oldu. 12. günde kendini derin bir meditasyona girerken buldu. Gözleri kendiliğinden kapandı ve derin bir meditasyon durumuna geçti. Zihni endişelerden arındı. Son 3 günü derin meditasyonda geçirdikten sonra Budist keşişe yaklaştı ve "Saygıdeğer keşiş, zihnimin neden bu kadar huzursuz olduğunu keşfettim," dedi. Keşiş, "Lütfen öğrendiklerini benimle paylaş," dedi. Kral, "Çok fazla konuşuyordum ve insanlara karşı genellikle olumsuz düşünceler besliyordum. Bu aşırı konuşma ve olumsuz düşünme zamanımı boşa harcadı ve zihnimi rahatsız etti. Bu davranışımın bir sonucu olarak görevlerimi etkili bir şekilde yerine getiremedim ve neredeyse her şeyde başarısız oldum. Bu sürekli başarısızlıklar beni daha da mutsuz ve kolayca sinirlenir hale getirdi. Bu 15 gün ise dönüştürücü bir deneyimdi. Şimdi hayatımı gerçekten dolu dolu yaşıyormuş gibi hissediyorum ve önceden hayatımı yanlış bir şekilde yaşadığımı fark ettim. Ayrıca meditasyonu zorlamamız gerekmediğini, bunun doğal olarak gerçekleştiğini de fark ettim," diye açıkladı. Budist keşiş, bunun sadece kral için geçerli olmadığını, dünyadaki birçok insanın hala çok fazla konuştuğunu
ve bu aşırı konuşmanın hayatlarında hala sorunlara neden olduğunu söyledi. Keşiş, kralın sessiz olmanın önemini anlamasına yardımcı oldu ve ona bir öğrencinin Gautama Buda'ya neden sık sık sessiz kaldığını sorduğu bir hikaye anlattı. Buda, kendime derinlemesine dalmak için sessiz kalırım. Sessizlik, kendini gerçekten tanımanın ilk adımıdır. Sessizlik olmadan kendini keşfetmek imkansızdır. İlk adım sessiz olmaktır. Sadece gerektiğinde konuşun ve göreceksiniz ki konuşmalarımızın çoğu, yaklaşık %90'ı zararlıdır. İnsanlar çok fazla konuşmasaydı, problemlerin %9'unu azalırdı. İnsanlar daha sessiz hale geldiğinde daha az kavga, daha az huzursuzluk ve daha az tartışma olur. Her iki birey de sessiz kalmayı öğrenirse dünyadaki birçok problem önlenebilir. Sessizliğin değerini anlayan biri, kalabalık bir yerde bile huzurlu olabilir. Yalnız olmak cennet gibi olabilir. Başkalarının varlığı bazen rahatsız edici olabilir. Öncelikle kendi içinde huzur bulmak ve sessizliği kucaklamak önemlidir. İç enerjinin akmasına izin vermelidir. Düşüncelerinizin durulmasına davet edin. Uyandığınızda başkalarının varlığından rahatsız oluyorsanız, gözlerinizi kapatıp iç benliğinizde yeniden bağlantı kurmanız iyi bir fikirdir. İçinizde bir tazelik hissedeceksiniz. Çünkü hayatınızın kaynağı oradadır. Başkasında değil, sizinle aynı kaynaktan gelir. Başka kimse sizi içine alamaz. Bu yüzden kendinize bakmalısınız. Çünkü iç dünyanızın nihai hükümdarısınız. Hayat orada başlar ve mutluluk orada doğar. İçinize baktığınızda hayatın derinliklerine dalacaksınız ve hatta ölüm fikrine dokunacaksınız. Bu içsel yolculuk hayatınızı dalgalanarak izlemek gibidir. Güneşin doğup batması gibi. Bu içsel yolculuğu her yaptığınızda ve geri döndüğünüzde tazelenmiş hissedersiniz. Tıpkı güzel bir banyo yaptıktan sonra serin hissetmek gibidir. Aynı şekilde biri sessiz kalıp düşüncelerini yansıttığında genellikle daha huzurlu ve mutlu hissederler. İç benliğinizle gerçekten bağlantı kurduğunuzda konuşmanın zihninizi rahatsız etmediğini göreceksiniz. Bunun yerine sürekli bir sakinlik hissi olacaktır. Konuşabilir ve yine de iç benliğinizle bağlantıda kalabilirsiniz. Sözlerinizi iç huzurunuzu bozmadan kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda sözleriniz müzik gibi güzel bir kaliteye sahip olacak ve her şey uyum içinde olacak. Bu şekilde konuşmak başkalarına derinden dokunacaktır. İç sessizliği sürdürdüğünüzde güçlü bir içsel güçle bağlantı kurmaya başlarsınız ve toplumsal baskılardan kurtulursunuz. Hayatta özel bir neşe bulacaksınız, tıpkı hayallerini tutkuyla takip edenlerin neşesi gibi. Yüzünüzde yeni bir parlaklık olacak ve gözlerinizde benzersiz bir ışık parlayacak. Sonsuz huzur okyanusuna dalmış gibi hissedeceksiniz. Arkadaşlar, çok fazla konuşmanın zihne huzur getirmediğini fark etmişsinizdir. Düşüncelerimizi kontrol etmeyi ve odaklanmayı zorlaştırır. Çok fazla konuşan insanlar genellikle bir göreve odaklanmakta zorlanırlar. Bu yüzden hedeflerine tam olarak odaklanamazlar ve genellikle hayatın gerçek anlamını anlamakta zorlanırlar. Arzularına ulaşmak daha da zorlaşır. Ayrıca çok konuşanların bazen başkaları tarafından alay konusu olduğunu ve az konuşup sözlerinde duranların başkalarının saygısını kazandığını fark etmişsinizdir. İnsanlar birinin söylediklerine dikkat etmeye ve sözlerine güvenmeye eğilimlidir. Ancak zihni huzursuz olan biri genellikle başarıya ulaşmakta zorlanır. Çünkü işine gerçek bir ilgi göstermez. Gerçek zeka ne zaman, nerede ve ne söyleyeceğini bilmekte yatar ve bu beceriyi geliştirenler çeşitli durumlarda başarıya ulaşır. Az konuşan biri genellikle